Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda daha önce yapılış aşamalarını anlatmış olduğum tığ işi kare motiflerin birleştirilmesini göstereceğim. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Gösterimini yapacağım birleştirme yöntemini her türlü tığ işi motiflerinizde uyarlayabilirsiniz. Sadece bu motife özel farklı bir şema kullanarak motifimizi birleştireceğiz. Ve motifleri birleştirirken 4 şeklinde birleştireceğiz. Hem ortadaki trabzan gruplarında hem de yapmış olduğumuz buradaki yan yana trabzanları bir araya getirdiğimiz zaman farklı bir geometrik deseni ortaya çıkartmış olacağız. Ve öncelikle bu şekilde 4 tane motifi birleştireceğiz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi kare bir desen meydana geldi. Bu 4 motiften sonra tekrar 4 tane motifi de bu şekilde birleştireceğiz. Ve bu 4 motifi tekrar bir araya getirdiğimiz zaman da görmüş olduğunuz gibi buradaki trabzan gruplarından da tekrar yeni bir desen oluşturmuş olacağız. Birleştirmeyi yaparken 2,5 milimetre ile birleştirmeyi yapacağız. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin birleştirilmesine başlayalım. Birinci 4 adet motifi birleştirebilmek için öncelikle yerleştirme şemasını sizlere göstermiştim. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Ters yüzler bize bakacak vaziyette. Ve tüm köşelerde 2 adet zincir yapmıştık. Şöyle baktığımız zaman arka taraftaki yani 1 2 ikinci zincirin bana bakan tarafı, diğer köşede de ikinci zincirin arkaya bakan kısmından tığı geçirelim. Ve ipi buraya sabitleyerek devam edeceğiz. Bir zincir. Şimdi karşılıklı ilmeklerin arka taraflarından birleştirmeye başlayacağız. Bu aralarda bir zincir yapmıştık. Bir zincirlere de aynı işlemi uyguluyoruz. Ve köşedeki iki zincire geldiğimiz zaman birinci zincir, diğer motifin de arkasındaki birinci zincirden
ilmek alarak bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gizli birleştirmeyi yapmış olduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Burayı birleştirdik. Bu iki motifi birleştirebilmek için tekrar ikiye katladım. Diğer motifin köşesindeki ikinci zincirin önce bana bakan tarafından alıyorum. Arka taraftaki motifin de yine ikinci zinciri ve arkaya bakan kısımdan ilmek alarak sık iğne ile burayı birleştirdim. Şimdi birinci motifte yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını tekrar ederek sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, motiflerin şu anda görünümü bu şekilde. 4 tane motifin yatay olarak birleştirmiş olduk ve sıranın sonuna geldiğimde son bir tane ilmek ve köşe kaldı. Buralardaki birleştirme işlemini de yapalım. Yine köşedeki iki tane zincirden birinci zincirin bana bakan tarafı, arkadakinden de birinci zincirin arkaya bakan taraflarından alarak buradaki noktayı birleştirmiş olduk. Şimdi birinci 4 tane motifi birleştirdik. Diğer ikinci 4 tane motifi birleştireceğiz ve buradan birleştirme işlemini yapmaya devam edeceğiz. Birleştirmeyi oluşturmadan önce şemaya uygun bir vaziyette motifleri yerleştirelim ki buradaki trabzan gruplarından yine görmüş olduğunuz gibi bir kare oluşuyor. 2 tane motifi tekrar üst üste katladım ve kaldığımız yerden birleştirmeye devam edeceğiz. Aynı mantıkla farklı herhangi bir işlem yapmadan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman diğer yapmış olduğumuz 2 tane motifi tekrar katlayacağız ve toplam 4 tane yan yana motifi sıra sonuna gelene kadar birleştirmeye devam edelim. 4 tane motifi de birleştirdik ve sıranın sonuna geldik. En sonki ilmekten sonra köşede bulunan zincirlerin arka kanatlarından da tekrar birleştirmeyi yapalım. Bir zincir. Ben burada ipi kopartıyorum ve yapacağınız projenin büyüklüğüne göre motiflerinizi bu şekilde birleştirerek yan yana yatay olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda birinci kareleri görmüş olduğunuz gibi oluşturduk. Dikey olarak birleştirmeden önce sonrasında gelen diğer 4 tane motifi de
Görmüş olduğunuz gibi ben bu şekilde hazırladım. Bu 4 motifin uygun bir şekilde hazırladıktan sonra yine sıranın başından başlayarak buradaki tüm ilmek sayıları aynı olduğu için herhangi bir ilmek fazlalığı olmayacaktır. Sıranın başından ipimizi sabitleyelim. Ve yine köşede bulunan 2 tane zincirden birincisinin bana bakan tarafı, arka taraftan da ikincisinin arka kanadını aldım. Sırayla bütün trabzanların karşılıklı olarak birleştirmeye devam edeceğiz ve arka taraflardaki ilmeklerden alarak yapacağız yine. Dediğim gibi farklı herhangi bir işlem yapmadan görmüş olduğunuz gibi burası da gayet muntazam bir şekilde birleşmeye devam edecek. Köşeye geldiğimiz zaman köşedeki zincirlerden diğer motifi birleştireceğiz. Bir sonraki motiflere geçerek yapmaya devam edeceğiz. Şimdi ben buradaki 4 tane motifi de birleştireyim. Daha sonra dikey olarak birleştirme işlemine başlayalım. Evet arkadaşlar, kare motiflerdeki yatay birleştirmeleri bu şekilde yaptım ben. Ve dikey birleştirmeleri de yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi gayet muntazam oldu. Son bir tane birleştirme kaldı ve bunu da birlikte yapalım. Yine motiflerin ön yüzleri birbirine bakacak vaziyette kapatalım. Yatay birleştirmede yapmış olduğumuz işlemin aynısını tekrar edeceğiz. Köşede bulunan 2 zincirden ikincisinden bana bakan kısım, arka tarafta da yine dışta kalan zincirin içerisinden ipi sabitleyelim. Bir zincir ve yan yana yatay birleştirmede yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını yaparak buradaki birleştirme noktasına kadar devam edeceğiz. Birleştirme noktasına yaklaştım ve burada önlü arkalı 3 tane trabzan ile köşedeki zincir kaldı. Buraları da birleştirelim. Köşedeki son 3 trabzanı birleştiriyorum. Ve köşelerde yapmış olduğumuz 2 zincirler vardı. Zincirin bir tanesini yatay birleştirmede kullandığımız için burada sadece bir tane zincir kaldı. Görmüş olduğunuz gibi bu zincirin de yine arka ilmeğini almayı unutmuyoruz. Her 2 zincirin de önlü arkalı, birinci zincirin arkadaki ilmeği, arka tarafta da yine zincirin arka ilmeği. Diğer motife geçerken buraya atlıyoruz. Ön taraftaki 2 tane zincirden birincisini yatayda kullanmıştık. İkinci zincirin aynı şekilde bana bakan tarafı, arka taraftaki 2 zincirin de
Şu şekilde göstereyim. Buradaki zincir kendisini gösteriyor zaten. Arka taraftaki kanadından alarak sık iğne ile burayı birleştirdik. Şimdi karşılıklı trabzanları birleştirmeye devam edeceğiz. Ve birleştirme işlemini yaptıktan sonra diğer çizgi şeklindeki birleştirme alanına geldiğimiz zaman ön tarafta bulunan zincirin, bakın şu şekilde göstereyim, arka tarafı, arkadaki zincirden de alarak sık iğne yapıyoruz. Hiç zincir yapmadan sonraki motiflere geçerek köşede bulunan 2 zincir, 2 zincir ve birleştirerek bu şekilde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bütün motiflerinizi bu yöntemle birleştirmeye devam edebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.